Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere N11'de kampanya yönetimi, kampanya arama seçenekleri ve kampanya listeleme seçeneklerinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar kampanya arama kısmından yani şu kısımdan siz dilediğiniz gibi kampanya arama işlemi yapabilirsiniz. Ara dediğinizde arkadaşlar kampanya detayları varsa burada listelenecektir. Burada oluşturma tarihine göre seçenek sunuyor, başlangıç tarihine göre ve bitiş tarihine göre seçenek sunuyor. Aynı zamanda kampanya adına göre de arama yapabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar kampanya listesi kısmında eğer bir kampanyanız varsa aktif bir şekilde bu liste kısmından bu kampanyayı görebilirsiniz. Kampanyayı oluştur kısmından kampanya oluşturabilirsiniz. Bir tane kampanya oluşturalım beraber. Gördüğünüz gibi bir kampanya adı istiyor arkadaşlar. Rastgele bir şeyler bastım. Burada kampanya adımızı ekledik. Kampanya tipi aynı ürün seçeneği olabilir arkadaşlar. Farklı ürün seçeneği olabilir. Tüm ürünler seçeneği olabilir. Burada kampanya TL tutarı yapabilirsiniz. Indirimi yapabilirsiniz. Ya da TL tutarı yapabilirsiniz. Ya da adet yapabilirsiniz. Örnek veriyorum şöyle bir kampanya kurgusu yapabilirsiniz. Aynı üründen 2 adet alımda bir tanesi hediye. Bu şekilde bir kampanya modülü yapabilirsiniz. Farklı ürün de olabilir. Yani seçeceğiniz ürünler kısmında 2 al bir öde şeklinde düşünebilirsiniz. Ya da tüm ürünlerinizde böyle bir adet çalışması yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada şu şekilde bir seçenek de mevcut. Toplam satın alınacak adeti soruyor. Örnek veriyorum. 3 adet alınacak, hediye edilecek adet bir tane. Yani 3 al 1 öde pardon. 3 al 2 öde şeklinde bir kurgu olacaktır burada. Bunu da bu şekilde düşünebilirsiniz. Daha sonrasında ürünlerinizi seçiyorsunuz. Hatta ürün seçmenize gerek yok. Çünkü tüm ürünler demişiz. Hatta burada buna rağmen yine ürün seçebiliyorsunuz. Nedeni de şu arkadaşlar. Burada tüm ürünler seçeneğinden sonra siz sadece tüm ürünler değil de belli bir ürün grubu da buraya verebilirsiniz. Bunu da bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kampanya tarihinizi giriyorsunuz. Sonrasında kaydet diyorsunuz ve kampanyanız canlıya giriyor bu tarih aralığında. Toplu ürün ekleme de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şablonu indiriyorsunuz. Şablonu indirdikten sonra sizde istenen burada barkodlar olacaktır veya başka detaylar olacaktır. Yani burada sadece barkodları düşünebilirsiniz. Yani çok basit bir şablondur. Böyle zorlanabileceğiniz bir şablon değildir. O şablonu indiriyorsunuz, barkodlarınızı yüklüyorsunuz. Toplu ürün ekle kısmından buradan ekledikten sonra o ürünlerinizde kampanya baz alıp çalışacaktır arkadaşlar. Bunları bu şekilde düşünebilirsiniz. Tüm ürünler kısmında TL tutar indirimi de yapabilirsiniz. Yüzde indirim tutarı da yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Siz dediniz ki ben yüzde indirim yapmak istiyorum. Bunu bu şekilde yaptık arkadaşlar. Burada toplam satın alınacak adet kısmına bir giriyorum. Neden? Çünkü ben şöyle bir çalışma istiyorum. Tüm ürünlerimde %30 indirim yapmak istiyorum. Yani bir müşteri bir tane ürünümü sepetine attığında %30 indirim otomatik uygulansın istiyorum. Ve tarih aralığını da bu şekilde seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben seçmedim ama siz şöyle bir tarih aralığı seçebilirsiniz. Örnek veriyorum. Bu şekilde bir tarih aralığı seçebilirsiniz. Tekil ürün ekle kısmından burada ürün ekleyebiliyorsunuz. Hangi ürünleri isterseniz onları ekleyebiliyorsunuz. Bütün ürünler seçildiği için tüm ürünler kısmını seçtik arkadaşlar. Burada tüm ürünler kısmını seçtiğimiz için otomatik olarak tüm ürünleri baz aldı. Sorun yoktur. Bu şekilde de ilerleyebilir kampanyamız. Örnek olarak bir çalışma yapıyoruz çünkü. Toplu ürün ekle kısmı yine toplu ürün olarak da bu eklemeleri yapabilirsiniz. Sonrasında kaydet dediğinizde buradaki indirimi çalıştıracaktır arkadaşlar. TL indirim tutarı kısmından bahsetmek istiyorum sizlere. Burada TL indirim kısmında arkadaşlar şu şekilde toplam satın alınacak adet. Ben burada bir tane demek istiyorum. Hediye edilecek tutar. Buraya da örnek veriyorum 400 TL diyorum. Ya da şöyle diyebilirsiniz. 2 tane alımda
2 tane alımda 400 TL indirim şeklinde bir plan yapabilirsiniz. Bir kurgu yapabilirsiniz. Ya da 3 tane alımda 400 TL indirim şeklinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ürün ekle kısmından ben buradan şu ürünleri seçmek istiyorum. Örnek veriyorum. Pardon, tüm ürünleri ekle dedim. Şu ürünü sil diyorum. Ve bu ürünleri seçip kaydet dediğimde arkadaşlar benim buradaki kampanyamı çalıştıracaktır. Peki burada kampanya adını nasıl isimlendirmek önemli olacak ya da nasıl isimlendirirsek bu bizim işimizi daha da kolaylaştıracak derseniz burada hangi modülü kullanıyorsanız arkadaşlar o modüle göre kampanya adı girmeniz önemli olacaktır. Örnek veriyorum. TL tutarı giriyorsunuz. O zaman şöyle diyebilirsiniz. TL indirimi diyorum burada arkadaşlar. TL indirimi 400. Hatta şu 400'ü de başa alalım. 400 TL indirimi şeklinde bir isimlendirme yapıyorum. Dolayısıyla daha sonrasında ben bu kampanya modülünü kolay bir şekilde bulabilirim ve bunun bir TL indirim kampanyası olduğunu kampanya içine girmeden de rahatlıkla o ismini okuyup hemen anlayabilirim arkadaşlar. Bu da sizin işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Burada kampanya oluştur modülünü bu şekilde düşünebilirsiniz.